Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda görmüş olduğunuz bu güzel robanın yapımını anlatıyorum. Dilediğiniz yaşlara uygulayabileceğiniz kolay bir roba modeli. Başlangıç sayısını 0-2 yaşa kadar kullanabilirsiniz. Sonraki yaşlara da her yaş için 6 ilmek başlangıç sayısına ekleyerek o şekilde başlayalım arkadaşlar. Toplamda 3 sıradan artırması oluşuyor. Aralarda düz örgü, ters örgü, başlangıç ve bu kısımlarda düğme bantlarında da haroşa kullandım. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Vakit kaybetmeden yapılışına geçelim. Modelde orta kalınlıkta bambu karışımlı anti peeling özellikli bebe yünü kullanıyorum. Renk numarası 382, şiş numaram ise 3,5. Modele klasik ilmek atma tekniğini kullanarak 70 ilmek atarak başlıyoruz. 3 haroşa çizgisi olana dek ön yüzde arka yüzde haroşa örüyoruz. Sıra başlarında her zaman baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimiz arkada. Sırayla tüm ilmeklerimizi haroşa örelim. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. İpimi arkaya atıyorum ve baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Modelin bitimine kadar bu şekilde kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Aynı şekilde devam ettirelim örgümüzü. İlk haroşa çizgimiz gördüğünüz gibi oluştu. 3 haroşa çizgisine tamamlayalım. Örgümü 3 haroşa çizgisine tamamladım. Şimdi artırma kısmına geçiyoruz. Öreceğimiz bu sırada yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da sayarak 6 ilmek düğme bandı için örüyorum. Altı ilmeği modelimizin sonuna kadar ön yüzde ve arka yüzde haroşa örüyoruz. Diğer uçta da 6 ilmeğimiz kalacak. Bunu da yine aynı şekilde bir doluyoruz. 2 düz ilmek örüyoruz. Bir dola, 2 düz ilmek ör. Bir dola, 2 düz. Bir dola, 2 düz. Bir dola, 2 düz şeklinde sıramızın sonuna doğru gelelim. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bir doluyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum düğme bandı için. Burada ilk iliğimizde açıyoruz. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim. Kalan 2 ilmeğimi de haroşa örüyorum ve sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ipim arkada sıra başında. Bunu da sayarak 6 ilmeğimi düğme bandı için haroşa örüyorum. Ardından diğer uçta 6 ilmeğim kalana kadar orta kısımdaki ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Düğme bandı için bunları haroşa örüyorum. Ve ön yüze geçtim. Yine ipimi arkaya attım. 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Sonrasında tüm ilmeklerimi ön yüzde düz, arka yüzde orta kısmı ters örüyorum. Her iki uçtaki 6'şar ilmeğim de ön yüzde ve arka yüzde haroşa örülüyor. Bu şekilde öreceğimiz sırayı da sayarak 6 sıra örelim, devam edelim. Örgümü ilerlettim. Şöyle ajur sırasından sonra sayalım. 2, 4, 6, 7. Bir sırada ajur sırasını ördükten sonra arka yüzde örmüştük.
Sonrasında 6 sıra daha örüp bu kısmı 7 sıraya tamamladım. Öreceğimiz bu sırada ters örgü başlatıyoruz. İlk önce 6 ilmek haroşamızı örelim. Biliyorsunuz bu kısım sabit. Sonrasında diğer uçta düğme bandımız kalana kadar tüm ilmekleri ters örgü yapıyoruz. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Sırayı tamamlamış oluyorum. Arka yüze geçtim. 6 ilmek düğme bandını örüyorum. Bu kez arka yüzde ilmeklerimizi diğer uçta 6 ilmeğimiz kalana kadar düz örüyoruz. Sıranın sonuna geldim. 6 ilmek haroşamı örüyorum ve arka yüzdeki sırayı tamamlıyorum. Ön yüzdeyim. Yine 6 ilmeğimi haroşa örüyorum. Ardından yine aynı şekilde ön yüzde bir sıra daha ters örüyoruz. Diğer uçta 6 ilmeğimizde haroşa örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzdeki sırayı tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde her iki uçtaki 6'şar ilmeğimizi düğme bandı için haroşa örelim. Orta kısımdaki ilmeklerimizde düz örgü. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Ön yüzdeyim. Bu şekilde birinci artırma model sıramız tamamlanmış oldu. Bu şekilde 2 defa daha artırmamız olacak. Şimdi ikinci artırma sırasına başlayalım. 6 ilmek örüyorum. Sonrasında burada yapmış olduğumuz işlemleri sırayla aynı şekilde tekrarlıyoruz. Bir doluyorum, 2 düz ilmek örüyorum. Bir dola, 2 düz ilmek ör, bir dola, 2 düz, bir dola, 2 düz şeklinde devam edelim. Sırayı tamamladım. Örgümüzün devamında buradaki işlemleri uyguluyoruz. Şimdi arka yüzden başlayarak burada olduğu gibi 7 sırayı örelim. Sonrasında ön yüze geçtiğimizde ise ters örgü sırasını başlatalım. Bunu da 4 sıra uyguladıktan sonra ön yüze geçtiğimizde 3. artırma sıramızı burada olduğu gibi bir dola 2 ör şeklinde uygulayalım. Ardından yine bir 7 sıra örelim. Sonrasında birlikte devam edelim. İlk ilikten sonra da 10 haroşa çizgimiz oluşunca ikinci iliğimizi açmayı unutmayalım. Robamı ilerlettim. Toplamda 3 defa artırma yapmış oldum. Son olarak da bu düz örgü kısmını 7 sıra ördüm ve ön yüzdeyim. Şimdi bir kez daha buradaki ters model sırasını uygulayacağız. Her iki uçtaki 7'şer ilmeğimiz haroşa örülerek modelin sonuna kadar devam edecek. Sadece orta kısımdaki ilmeklerimizi yine buradaki gibi ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak öreceğiz. 10 haroşa çizgim oluşunca da ikinci düğme iliğimi açtım. Şimdi başlayalım. Tekrar aynı işlemi uygulamaya. Altı ilmek haroşamı ördüm. Sonrasında orta kısımdaki ilmeklerim ters örgü. Modelimizi 3 sıra ördükten sonra arka yüzde birlikte devam edelim. Çünkü arka yüzde öreceğimiz sırada hem ayrımları yapacağız hem de
kol için ilmeklerimizi kesiyor olacağız. Ters örgü sırasını 3 sıra ördüm. Arka yüze geçtim. Toplamda şişimde 212 ilmeğim var. Ayrımlarımda şöyle: 36 ilmek ön, 40 ilmek kol, 60 ilmek arka ayrım, 40 ilmek kol, son olarak da 36 ilmek ön. Başlayalım. ...36 ilmek örelim. ...36 ilmek ördüm. Şimdi bu kısımdan ilmeklerimi kapatmaya başlıyorum. Kol için 40 ilmek kapatıyoruz. Bir ilmek ördüm. Sıradaki ilmeğimi ördüm ve bir öncekini üzerinden atlatarak kapatıyorum. Bu şekilde 40 ilmeğimizi kapatalım. ...40 ilmeği kapattım. Şimdi arka ayrımdan devam ediyorum örmeye. Şişimizdeki ilmeği de sayarak 60 ilmek örelim. 60 ilmek arka ayrım için ördüm. Şimdi yine aynı şekilde kol ayrımı için 40 ilmek kapatıyoruz. ...40 ilmeği kapattım kol ayrımı için. Kalan 36 ilmeğimi örüyorum. Böylece kolay roba çalışmamızı tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi çok kolay bir artırma şekliyle artırmalarımızı yaptık. Ve güzel bir roba elde ettik. Şimdi modelin devamında şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ön yüzden örerek gelip kol altını her iki uçtaki ilmeği birlikte örerek kol altını birleştirmiş olup sonrasında dilediğiniz örgü modelini uygulayarak bir yelek oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu şekilde güzel, kolay bir roba anlattım sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Yorumlarınız da benim için çok değerli. Arkadaşlar, eğer model konusunda sıkıntı yaşarsanız video sonuna farklı örgü modellerini ekleyeceğim. Tıklayıp dilediğinizi modelinizin alt kısmına uyarlayarak yeni bir çalışma yapabilirsiniz. Şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.